Geçtiğimiz yıl Oppenheimer'la en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandığından beri Cillian Murphy, yönetmen Tim Millans'la iki uyarlama yaptı. İlki yine geçen yıldan Christopher Nolan'ın destansı filminden çok daha küçük bir film olan Small Things Like These idi. Yine de acı dolu bir tarih ve insan ızdırabının ağırlığını taşıyordu. Şimdi ikili, senaryosunu da yazan Max Porter'ın Shy adlı kitabından uyarlanan Steve'le tekrar işbirliği yaptı. Steve, okuldaki sorumlu çocuklara hak ettikleri yardımı vermeye tam olarak hazır olmayan, benzer filmleri izleyen herkese tanıdık gelebilir. Ancak bu, Millans'ın Murphy'den nihayetinde doğru notalara vuran bir filmde bir kez daha güçlü bir performans çıkarma yeteneğini bir kez daha gösteriyor. Steve Weaver, 1996 yılında bir İngiliz yatılı erkek okulunda geçen bir günü konu alan Steve, esas olarak okulun müdürü olan Steve'i konu alıyor. Okuldaki günler genellikle erkekler arasında kavgalarla dolu. Öğretmenler, ihtiyaç duydukları fon veya personele sahip olmadıkları için, öğrencilere ders vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Personel ellerinden gelenin en iyisini yapıyor, ancak birkaç saat nadiren bir şeylerin ters gittiği oluyor. Açıkça umursuyorlar, ancak bu her iki taraf için de yorucu ve yıpratıcı. İşleri daha da kötüleştiren şey, okulu belgelemek ve öğretmenlerle, öğrencilerle röportaj yapmak için gün boyunca ortalıkta dolaşan bir haber ekibi. Okulu ayakta tutma programını finanse edenler, birkaç ay içinde okulu kapatacaklarını duyurdu. Steve'e gelince, yakın zamanda geçirdiği bir araba kazası onu fiziksel ve duygusal olarak yıprattı ve acısını başka şekillerde dindirmeye çalışmasına yol açtı. Gün ilerledikçe her karakterin kırılma noktasına yaklaştığı açıkça görülüyor. Steve, orijinal hikayeden farklı bir yöne sapıyor ve bu en iyi seçim olmayabilir. Porter'ın kitabı, Shy adlı öğrencilerden birini takip ederek okulu öğrencinin bakış açısından gösteriyor. Porter, filmde Steve'e öncelik vermek için bu durumu değiştirmiş ve filmin başrolünde Murphy'nin yer alması göz önüne alındığında bu seçimin yapılması biraz anlaşılır olsa da biraz tuhaf bir durum. Otoritenin yerine geçerek bu okulun işleyişinin inceliklerine ve öğrenciler yokken perde arkasında neler olup bittiğine erişebiliyoruz, ancak bu hikayenin özünü daha fazla kaçırıyoruz. Bu değişim nedeniyle Porter'ın senaryosu bize çoğunlukla bu çabanın olumsuz yönlerini gösteriyor. Okulun nasıl kan kaybettiği, neredeyse yapılmaya çalışılan her türlü öğrenmeyi boşa çıkaran sürekli kavgalar ve her şeyi bir arada tutmaya çalışmanın yarattığı hayal kırıklığı. Ancak bunu yaparken öğrencilerle yeterince vakit geçiremiyoruz ve sonlara doğru Steve'in bu çocukların her birini bu kadar özel ve eşsiz kılan şeyleri vurguladığı son derece güzel bir an yakalasak da, bu an filmde çok geç bir noktada karşımıza çıkıyor. Bunun yerine çoğunlukla olumsuz yönler gördük ve Porter'ın senaryosu olumlu yönlerini sonuca saklıyor. Okullarla ilgili filmler söz konusu olduğunda, Steve, öğrencilerine yardım etmekle zorlanan öğretmenlerle ilgili diğer birçok filme benzemekten kendini alamıyor. Yine de, Shy'in bakış açısına sadık kalsaydık bu konuda yardımcı olur muydu diye merak ettiriyor. Ve Porter'ın senaryosu zaman zaman Shy'in aklından geçenleri gösteriyor. Ancak film boyunca oldukça dağınık bir anlatım var. Ki bu filmin açılış anlarındaki çekiciliği ve ikinci önemli sahnesindeki yürek burkanlığı düşünüldüğünde üzücü. Filmin en etkileyici anlarından bazıları Shy'in bakış açısından. Ne onunla ne de öğrencilerle yeterince vakit geçirmiyoruz. Ancak bu, Lycurgo'nun Shy rolü için harika bir çıkış noktası. Steve, kendisine öncelik veren birkaç kısa sahnede bu okula gitme deneyiminin Shy gibi bir çocuğu nasıl etkileyeceğini gösteriyor. İlk sahnesinde Steve'le bir şarkı paylaşırken zaman zaman ortaya çıkan neşeli doğasını görüyoruz. Ardından annesi telefonda ondan umutlarını kestiklerini söylediğinde yaşadığı kalp kırıklığı geliyor. Lycurgo aracılığıyla Shy, açıkça zeki bir karakter ama dünya ona tamamen sırtını dönmüş gibi hissediyor. O zaman neden uğraşsın ki? Özellikle 3. perdede, Lycurgo, bu umutsuzluğun farkına varmasını performansıyla sert bir şekilde yansıtıyor ve genç aktörü takip edilmesi gereken yükselen bir yıldız olarak pekiştiriyor. Cillian Murphy, Steve'de elbette çok iyi. Haber ekibinin röportajları sayesinde bu öğretmenlerin kim olduğunu biraz daha iyi anlıyoruz. Tracy Ullman, bu işte geçirdiği sayısız yılın ardından bu çocuklara yardım etme tutkusu onu açıkça yıpratmış olan Amanda rolüyle hoş bir katkı sağlıyor. Simbi Acikavo'nun şolası, bu okulda öğretmenlik yapmanın zorluklarına rağmen elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan yeni bir öğretmenin saflığını gösteriyor. Bu iki performans, öğretmenliğin bir ömür boyu sürebileceğini gösteriyor. Şola, taze yüzlü ve iri gözlü olmasına rağmen şimdiden çatlaklar gösteriyor, Amanda ise yorgunluğa alışmış.
Ullman ve Ajikawa bu kadroya çok ihtiyaç duyulan bir tat katarak bu okulda çalışmanın gerçekte nasıl bir şey olduğuna dair daha derin bir bakış açısı sunuyor. Beklendiği gibi Murphy burada da oldukça başarılı ve kurduğu dünya etrafında parçalanırken paniğe kapılmakta usta. Oppenheimer'da olduğu gibi Murphy de içinde hissettiği derin acıyı dile getirmekte ustalaşırken içinde neler olup bittiğini nadiren açıklıyor. Steve rolünde altından halı çekilmiş gibi telaşlı ve gergin bir adam yine de her şey yolundaymış gibi devam etmek zorunda ve Murphy de bu rolü harika bir şekilde oynuyor. Steve, öğretmenler, öğrenciler ve her ikisinin de yaşadığı zorluklar hakkında yeterli bir film. Ancak öğrencilerin hayatlarına daha erken bir bakış açısıyla, özellikle de Shay'ın bakış açısından daha da özel bir şey olabilirdi diye düşünmek elde değil. Steve, 19 Eylül'de sınırlı sayıda vizyona girecek ve 3 Ekim'de Netflix'e gelecek.